Sanki başka bir boyuta geçmişsin gibi. Baksana abi şuna. Yani gerçekten çok enteresan bir köydeyiz açıkçası. Daha önce hiç hudut taşı görmedim, sınır taşı görmedim. Tam sınır bölgesinde yaşıyorsun ve sınır köyündesin. Nasıl hissediyorsun yani? Buradaki yaşam nasıldır? Yani Direkt sadece köyü uzaktan görüyorum. uzağa bakışıyoruz yani. Atıyorum mesela buradan inek kaçtığında Bildiriyorlar işte. Beğeniniz burada. aynen. Tabii. Ya Aynen. zaten Bir de kaçan yerden veriyorlar. merak etmiyor musunuz? Ediyoruz. Yani bu kadar yakın olup da yani gerçekten. Evet. Buralarda peki abi böyle herhangi bir probleminiz oluyor mu? Sol tarafı Ermenistan, sağ tarafı Türkiye oluyor. Türkiye-Ermenistan hattını belirleyen bir sınırdan bahsediyoruz. Keşke mesela kapı açılsa da git gel olsa mesela. Kars'tayız. Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte kanalımızda olmayan bir konsepti denemek istiyoruz. Türkiye'nin sınır hattındaki sınır köyünü ziyaret edeceğiz. Bu köye bir göz atacağız. Böyle bir seri yapmak istedik aslında. Yani hoşunuza giderse devamında getirmeyi düşünüyoruz. İlk olarak hazır Kars'a gelmişken Tuzluca Digor arasında bulunan Halıkışlak köyünü ziyaret etmek istedik. Halıkışlak köyünün hemen üst tarafında bulunan Bayraktepe'deyiz dostlar. Bu Bayraktepe'nin bir anlamı vardır. Hemen karşıda bulunan kısım Ermenistan. Burası da Türkiye tarafıdır. Az aşağıda da Halıkışlak köyünü göreceğiz. Birazdan ziyaret edeceğiz. Şurada gözüken bir çay var. O çayın ismi Arpa Çay. Sol tarafı Ermenistan, sağ tarafı Türkiye oluyor. Türkiye-Ermenistan hattını belirleyen bir sınırdan bahsediyoruz. Sınıra çok yakınız. Yani karşımızdaki şu gördüğünüz dağ Ermenilere ait. Burası bize ait. Yani şurada Ermenistan'ın gözetleme kulesi var. Bizim hemen arkamızda Türkiye'nin gözetleme kulesi var. Burayı da Halıkışla köy muhtarı yaptırmış diye tahmin ediyorum. Türkiye bayrağımız dalgalanıyor göklerde ve Halıkışla'nın şeftalisi ve elmasıyla meşhur olduğunu vurgulamak adına ayrıyetten Türkiye-Azerbaycan dostluğunu da, kardeşliğini de göstermek adına burası günümüzde varlığını sürdürüyor. Bu serimizde çok farklı bir şey deniyoruz dostlar. Eğer hoşunuza giderse Türkiye'nin doğusundan batısına arabayla ulaşabileceğimiz kısımlardaki sınır köylerini ziyaret etmek istiyoruz. İlk olarak da Kars'ta olduğumuz için en yakın olarak Digor'a bağlı Halıkışlak köyü vardı. Oraya ziyaret edelim dedik. Bakalım hem farklı bir konsept olur kanalımızda hem de hoşunuza giderse devamında çekme niyetimiz var. Bir başlangıç yapalım dedik. Aynen. Biraz soğuk. Gözümüzden Burası daha yaşlar soğuk akıyor. sanki değil mi? Evet. Soğuk Kuru bir olarak, ayazı var buranın. evet. Ama kar yok. Kar görmedik. yok, evet. Hemen aşağıda köye giriyoruz. Dostlar şu an tam arkamızda bir dere var. Birazdan size orayı göstereceğim ama sanırım fotoğraf video çekmek yasak. Onun tabelası vardı. Bir de karşı tarafa geçmek yasak diye bir tabela var. Hemen şu arkamızda da balık tutmak yasaktır diye bir tabela var. Zaten hemen tel örgülerle çevrili. Yani şu derenin hemen karşısında arkamızda gördüğünüz sazlıklar Ermenistan oluyor. Çok garip bir duygu. Biz Ermenistan'a girmiştik. Ermenistan'ı gezdik. Erivan'ı gezdik sadece ama otostopla böyle Gürcistan'dan çıkıp ta Ermenistan başkenti Erivan'a kadar ulaşmıştık. Sonra tekrar otostopla Gürcistan, Tiflis'e dönmüştük. Yani şimdi sınırın bu tarafından Ermenistan'a doğru bakmak farklı hissettirdi. Atlasan oradasın ya. Evet, Çok değişik. adım atsan atlamana bile gerek yok. Evet. Adım atsan oradasın ya. Aynen. Çok İlginç farklı. bir şekilde. Ya aslında işte bu sınırların böyle olmaması gerekiyor. Yani biz mesela şimdi buradan giremiyoruz. Ermenistan'a girmemiz için ya uçakla uçup Erivan'a gitmemiz lazım ya da Gürcistan üzerinden dönüp o şekilde gitmemiz lazım. Çünkü şu an Türkiye-Ermenistan arasındaki gümrük kapıları kapalı. Süresiz kapalı. Ne zaman hani açılacağı belli değil. Kedi mi o? Kedi. Neyse konumuza dönelim dostlar. Biz şu an Halıkışlak köyünün
biraz ilerisinde bulunan bir alabalık tesisindeyiz. Alabalık tesisi yapmışlar buraya. Aslında baharda burası çok canlıdır diye düşünüyorum. Şu an kış olduğu için hiç kimse yok. Yani kamera kurduklarına göre bir işletme var zaten belli ki ama. Evet evet. Şu an... Ve etrafa da bakın. Lastikler falan hep böyle renkli renkli. Evet evet. Yani güzel bir tesis yapmışlar buraya. Kedi kardeş ne Sen yapıyorsun? aç mısın ya? Çok fena geliyorsun. He? Kedi kardeş de geldi. Bizi teftiş etmeye. Buranın reisi sanırım. Bir zamanlar bu Halıkışlak köyü Kağızman'a bağlıymış. Ancak daha sonra Digor'un ilçe olabilmesi için köy sayısını arttırmak amacıyla Halıkışlak köyü Digor'a bağlanmış ve günümüzde hala Digor'a bağlı bir köy olarak geçmektedir. Halıkışlak köyünün diğer köylerimizden ayıran çok farklı bir özelliği var. Tam arkamızda bulunan bir çay var dostlar. Bu çayın ismi Arpa Çay. Bu Ermenistan-Türkiye arasındaki sınırı belirliyor ve Halıkışlak köyünün hemen altında ise Aras Nehri'ni görüyoruz. Aras Nehri de Iğdır ile Kars'ı ayıran bir çizgi konumunda. Yani Halıkışlak'ın öyle bir konumu var ki hem köşeden Ermenistan-Türkiye sınırında bir köy hem de aşağı taraftan Iğdır'la Kars arasındaki sınırı gören bir köy görevini görüyor. Yani gerçekten çok enteresan bir köydeyiz açıkçası. Çok ilginç. Daha köyün içini gezemedik. Köyün içine girecektik aslında da tamamen yol yoktu. Yürüyerek böyle köyün içine doğru bir adımlayacağız. Alabalık tesislerine inerken de bir cami ve bir de köy okulu gördük. Terk edilmiş tabii. Bir onlara bir göz atalım şimdi. Daha sonra köyün içine girebilirsek, çamur izin verirse köyün içine girip eğer birkaç kişiyi de görürsek onlarla da sohbet etmek isteriz. Yani bu bölgede yaşam nasıl oluyor, yaşamak nasıl bir duygu, duygularını sizlere göstermek isteriz açıkçası. Şurada zaten kamera var tepede. Direkt çekiyor. Şurada ileride de direkt karşımızda yeşil bir kule gözüküyor. O Ermenistan Kulesi'ne ait. Bakın şu karşıdaki sazlıklar direkt Ermenistan sınırları içerisinde oluyor. Bizim sınır tam burası. Tellerle çevrili zaten. Şu minnoş da bizim rehberimiz oldu. Yanımızdan ayrılmadı. Evet. Miau. Onun şimdi börek vardı, onu vereyim. Aynen. Acıkmıştır. Kimse de uğramıyor ya buralara. Baksana çöpler hep dökülmüş. Evet. Bakın burası Halıkışla köyü, Helimcan Mahallesi Camii yazıyor. İçeride yaşayan var galiba. Çekmeyelim. Normal eve dönüştürmüşler galiba. Ha, evsizler falan var. Olabilir. Şurası da köy okulu gibi duruyor yanlış bilmiyorsam. Tipik normal 1-2 sınıflı köy okulu gibi duruyor. Bu geldiğimiz kısım Helimcan Mahallesi olarak geçiyor. Yani köyün bir kolu oluyor. Asıl köyün merkezi birazcık ileride. Bir deneyelim, girebilirsek girelim. Balyaları, samanları da buraya istiflemişler, kullanıyorlar. Ya anlamadım. Normal ev kapısı vardı. Cami halılarında dışarı çıkarmışlar. Ya yenilendi ya da eve dönüştürüldü artık bilmiyorum. Rahatsız etmek istemedim. Kışlak köyünün olduğu kısma geldik. Normalde navigasyonda yol buradan gösteriyor. Burayı yeni yol yapmışlar. Yeni yol çalışması olmuş. Ondan dolayı tam yolu kestiremedik açıkçası. Biz de böyle arabayı burada bıraktık. Yürüyelim dedik bakalım gidebildiğimiz kadar. Çünkü çamur. Arabayla girersek mahvolur. Yürüyebildiğimiz kadar yürüyelim bakalım. Ya burada sınır taşı var dostlar. Asıl ben onu arıyorum. Onu görmek istiyorum yani. Daha önce hiç hudut taşı görmedim, sınır taşı görmedim. Onu görmek farklı olur yani. Farklı hissettirir. Evet.
Dostlar biz şimdi köyün içine geldik. Aslında tam köyün içi de değil. Birazcık gerisine doğru geldik. Selçuk abiyle karşılaştık. Selçuk abiye sorduk. Dedik hani cami tarafı ne tarafta, nasıl gidebiliriz falan. Şimdi arabayla da geldik. Çamur biraz. Ondan dolayı Selçuk abi de sağ olsun bize yardımcı oldu. Dedik abi seninle bir iki sohbet edelim hemen. Onu bırakmadık. Abinin yüzünü göstermiyorum ne olur ne olmaz hiç sıkıntıya girmesin diye. Bizi çekecek kamera. Siz sohbetimize dahil olun sadece. Bizi buradan izlersiniz biz abiyle sohbet ederken. Abi sen aslen buralısın. Aslen buralıyız. Anne baba da buralı. Tabii anne baba da buralı. Yani doğma büyüme. Annem aslında buralı değil de yani Tuzluca'dan geldi ama Tuzluca'dan. babam değil buranın yerliler yani. Ta eskilerden bizim bile aklımıza gelmiyor. 3-5 dede önceden yani gelmişler buraya yerleşmişler. O bayağı eski. Bayağı bir köklü. köklü. Nüfus kaç var abi burada ortalama? Ya nüfus seçmen sayımız işte hemen hemen yani ortalama nüfus 200'ün üstünde de ya seçmen sayısı 160 falan seçmenimiz falan Anladım. o aralar var. Kışın biraz sakin oluyor. Gidiyorlar İstanbul'a mesela İzmir'e, Batı'ya falan. Yazın ama herkes burada tatilcilerden. Yazın buraya Tabii geliyor, değil mi? yazın çok kalabalık. Yani sınırın sıfır noktasında. Bir de şey bakımından da güzel hani hem turist çekme bakımından da Tabii. güzel yani. Tabii, tabii. Sınırın sıfır noktasında Tabii. alabalığını yiyebilme şeyin oluyor Aynen. yani. Çok Aynen, farklı bir aynen. duygu. Ben özellikle onu soracağım abi. Tam sınır bölgesinde yaşıyorsun ve sınır köyündesin. Nasıl hissediyorsun yani? Buradaki yaşam nasıldır? Ya yaşamımız bildiğin köy hayatı zaten. Normal tabii dışarıdan gelenler merak ediyor ama biz diyorum ya biz de alışkınız artık. Tabii. Böyle fazla bir şey yapmıyoruz. Ha, şimdi bile aşağıdan geliyorum. Ha nedir merak etmiyor musunuz? Ediyoruz. Yani bu kadar yakın olup da yani Evet, gerçekten keşke mesela kapı açılsa da git gel olsa mesela. Çok uzun süredir sanırım Kapı- kapalı değil mi? Uzun süre. Hiç açılmamış Bu ki. Iğdır tarafından bir kapı var. O Tabii açılacak falan aynen deniyordu şey da. Alican sınır kapısı Evet. diye. O açılacak diye diyorlar ama işte Biz bir kere çünkü abi Nahçıvan'a doğru giderken oradaki tam sınır kapısına böyle 3-4 kilometre bir mesafede durmuştuk. Aynen. Tam o Aralık köyü falan Aralık, var Aralık, oralarda. aynen. O taraflarda bir yerde durmuştuk. orada zaten Orada Nahçıvan demişlerdi biz hani yakın zamanda açılacak Çok gibisinden Hı falan hı. da. ya Bilmiyorum. yine söylüyorlar yakın zamanda açılacak diyorlar ama işte tabii Belli bu, bir tarihi yok zaten bunu yani. biz bilemeyiz. Baştakiler bilir. Aynen. Onlar bilir. Açılınca abi ben eminim ki karşıya geçip Ya. karşıdan buraya Oraya gelip oradan istersin, buranın değil mi? manzarasına bakacağım. Bir de oradan burayı izlemek keyifli Kesinlikle. olurdu. Kesinlikle. Çünkü orası yüksek, burası daha güzel gözüküyor o yüzden. Yani Direkt sadece köyü uzaktan görüyor. uzağa bakışıyoruz yani. Atıyorum mesela buradan inek kaçtığında Tabii protokol varmış. protokolle işte veriyorlar, şey yapıyorlar, bildiriyorlar işte. İneğiniz burada. Aynen. Tabii. Ya O aynen. zaten Bir de kaçan yerden veriyorlarmış. Yani farklı bir yerden de veriliyor. ya yok o kadar da değil de mesela yani neresi müsait olursa oradan veriyorlar zaten. Ya daha Peki önce senin öyle daha hayvanın ön- var mı abi? daha önce bir şeyimiz oldu. Bir amcaoğlunun bir tanesi geçmişti. Aynı şekilde vermişlerdi yani. Yani bu tarafa bildirip oradan vermişlerdi. O şekilde. Bildiğin normal protokol işliyor. Hiç protokolle. girip alma Yok şeyi hayır müsaade hayır. etmiyorlar. Zaten sınır yasak bölge. Hemen bir geçip alıveriyor. Yok öyle bir şey. öyle, öyle bir şey değil. Öyle. Olmuyor. Farklı bir olay falan yaşadığınız oldu mu abi hiç burada? Hayır hiçbir olay, hiçbir sıkıntımız olmadı. olmadı. Aynen. Onlar kendi işinde, biz kendi işimizde. Yani ne sıkıntımız olabilir ki zaten. Türk köyü değil değil mi abi? Ermeni Hayır, köyü. bura Ermeni köyü ya. Ermeni köyü. Ermeni köyü yani. Bildiğim kadarıyla öyle yani. Ermeniler var mı abi peki burada yaşayan Yok. hiç? Burada hiç. Yok değil mi? Burada. Şey taraflarında vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu Kağızman taraflarında birkaç Ermeni köyü varmış diye duydum da net bilmiyorum. Ya vardı ama yaşayan var mı yok mu onu bilmiyorum. Tabii eskiden eskilerden var. Ermeniler eskiden buralarda yaşamışlar yani. Bu bölgeler zaten Rus himayesi altındayken Doğru. onların elinin altındaymış. İlla ki yerleşenler yaşayanlar var ama tabii şu anda varlar mı yoklar mı bilmiyorum yani. Doğrudur. Şeyi de duydum mesela ben. Kars'ta Rusya Çarı döneminde Letonya tarafından sürgünle gelen Almanlar varmış. İlla ki duymuşsundur muhtemelen. Bu Kars gravyerine hatta onlar Aynen getirmişler. oradan gelmiş. Kars'ın kökeni bayağı bir eski. Evet, evet. Şimdiki şartlarda basit gözüküyor Evet, ama o evet. şartlarda gerçekten O dönemde bir de sürgünle geliyorlar. sürgünle ya. geliyorlar. O Ya, dönemlerde gerçekten yani zormuş. Buralarda peki abi böyle herhangi bir probleminiz oluyor mu? Kışın burası çetin geçer midir? Ya çetin geçmez de bu yıl biraz çetin geçti. Ya bu yıl malum Türkiye'nin her yeri biraz çetin oldu. Ha burada öyle. Ama yani işte artık Çok kar yağıyor mu abi buraya? ya yağmıyordu da yani çok eskiden yağıyormuş da işte bu son zamanlar artık iklimler falan değişti. Aynen, Abi aynen. 20 yıldır bizim buraya yani ilk defa bu kadar kar yağdı bu yıl. Digor'u geçtikten sonra yavaş yavaş azaldı. Bu taraflara geldikçe Hiç kar kalmadı. gitti Yok bir daha. ya bu taraflara gittikçe Buradan de bir şey sonra kalmaz aynen, abi. Hiçbir daha şey da kalmaz. iniyor Zaten çünkü. şu
Rampalar indikten sonra farklı. Evet, Iğdır iklimine giriyor. Aynen değişiyor. Böyle termometreye bakarsan sıcaklıklar bile fark ediyor yani. Doğrudur. Buradan aşağıdan Aras Nehri geçiyor. Hemen değil mi? üstünden giderken geçeceksiniz köprüyle. Bu Aras Nehri de sanırım Iğdır'la Kars'ın tam çizgisiymiş. Tabii bir tarafı Iğdır il sınırı, bir tarafı Kars il sınırı. Çok farklı bir gerçekten hani bu coğrafya abi. Ya bir önceden- tarafınızda Ermenistan hani tam sınır. Bir Yani tarafınızda bir ayağımız- da ta Iğdır sınırı. Ya aslında biz Karslıyız da Iğdır'a daha yakınız çünkü. Aynen. Aynen. O şekilde ama tabii sınır olarak burayı çizmişler. Önceden zaten onlar da Kars'ın bir ilçesiydi. Zamanında zaten Kağızman'a bağlıymış. Sonra Digor Aynen. ilçe olabilmesi için bu köyü de oraya Aynen. katmışlar. Çünkü bizim babam falan Kazman doğumlu diye geçiyordu burada. Hep Kazman doğumu Doğru. geçiyordular. Doğru. Oraya bağlı olduğu için. Şimdi Digor doğumlu olarak geçiyoruz. Öyle yani. Vallahi çok zahmet ettiniz. Çok teşekkürler. Abi ben sohbet için çok teşekkür ediyorum. teşekkür Çok da ettim. memnun oldum Sağ tanıştığım olun, için. sağ olun. Siz Cansın de sağ olun. vallahi. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Dostlar biz Tuzluca'ya doğru devam edeceğiz. Şimdi ufak bir çay molası veriyoruz. Daha sonra görüşürüz. Dostlar kamerayı kapattıktan sonra abiyle bir muhabbet ettik. İnanılmaz güzeldi. Ardından abisi geldi. Daha da güzel muhabbet oldu. O anları çekmedim. Yani hem o anın büyüsünü bozmak adına işte kamerayı açayım falan abi o şekilde devam et falan demedim. Hem de doğalından geliştiği için hiç böyle bozmak istemedim. O samimiyet kalsın istedim. Ondan dolayı o anları kamera kayıtına almadık ama bize bir hikayeler anlattılar. Bir böyle şeyler anlattılar abi göreceksiniz ya. Ben bunu ters takmışım bu arada. Ben bunu ters takmışım ya. Ben de diyorum niye kafama tam oturmuyor? Niye uyarmıyorsun beni? Ben de fark ettim. Ermenistan'la aramızda bir saat zaman farkı var. Yılbaşında şöyle bir an yaşıyorlarmış her sene. Bir saat önce o taraf yılbaşına erken giriyormuş 1 Ocağı. Videoyu başlattığım yer vardı ya hani Bayraktepe. Orada onların kutlamalarını izliyorlarmış. Bunlar havaya fişekler işte, eğlenceler, müzikler. Halaylar. Ne yapıyordu? Bir de haç yakıyorlardı. Haç yakıyorlarmış falan böyle. Onları diyor oturuyoruz diyor izliyoruz diyor yukarıdaki tepeden falan diyor anlatıyor. Video falan çekmişler böyle. Onları gösterdi. Çok ilginç bir köy dostlar gerçekten ya. Aşağıda Aras Nehri birleşiminde Iğdır'la sınırı var. Iğdır-Kars sınırı. Yan tarafında da Ermenistan-Türkiye sınırının tam noktasında bulunan bir köyden bahsediyoruz. Yani çok farklı. Bu arada sınır köyü olduğu için ve stratejik konumu olduğu için biraz fazla gözetim altında foto kapanlar falan kuruluymuş. Ondan dolayı hani tam sınıra yaklaştırmıyorlar diyor hiçbir şekilde. Biz de çok ısrar etmedik açıkçası. Hudut taşını görmek istiyorduk. Hudut taşını göremedik ne yazık ki. Aslında bulunduğumuz noktadan bir 200 metre ileride varmış. 1 kilometre mesafeyle böyle sıralı bir şekilde hudut taşları dikilmiş. Onların bulunduğu konuma da böyle bir 200 metre falan ilerideymiş ama bence gitmeniz doğru olmaz dedi. Çünkü dedi hani foto kapanlar yaşarsınız. var dedi. Jandarma gelir, başınız ağrır dedi. Boşuna dedi hiç dedi o topa girmeyin dedi. Ondan biz de çok da ısrarcı olmadık. Zaten istediğimiz şey şuydu. O sınır köyüne gidip o sınır köyündeki o hani hayatı gözlemlemek. Nasıl yaşıyorlar onlara bakmak. Sağ olsunlar çok misafirperverlerdi. Abimiz hiç hani kırmadı bizi direkt. Çaylarını, kurabiyelerini yedik. Evet içtik. Allah paylaştılar razı olsun. bize. Hani Türk misafirperverliğini göstermiş oldular. Buradan bir kez daha çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Şimdi de Tuzluca mağarasının dibine geldik. Videonun devamında da Tuzluca mağaralarını size göstermek istedik. Yakın mesafede olduğu için en azından buraya kadar gelmişiz. Bir Tuzluca mağaralarına da tekrar uğrayalım. Hem de size göstermiş olalım istedik. Birazdan Tuzluca mağaralarının içine gireceğiz. Havada yağmaya başladı. Yani iklim olarak Iğdır iklimine benziyor halı kışlanın. Birebir bence ya. Tabii. Yani, evet. Burası Tuzluca bir tık daha yukarıda kalıyor. Yukarıda kaldığı için burasının havası bak hemen değişti. Pusul oldu hava. Zaten 5 dereceydi 3 dereceye indi. Evet bir ve anda. karla karışık yağmur yağıyor şu an. Kimse yok. Boş. İçeride belki vardır. Yani olur. Girişler dostlar tam bilet 80 lira. Öğrenciyseniz 40 liraya iniyor. Bilginiz olsun. Böyle bir kar yağışı eşliğinde Tuzluca mağarasına giriyoruz. Evet dostlar. Ben kamerayı Fatma'ya veriyorum. Bu muazzam yerin anlatımı Fatma'da.
Şimdi arkadaşlar Tuzluca tuz mağaraları milyonlarca yıl boyunca oluşmuş kaya tuzu tabakalarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Baktığımızda, araştırdığımızda Tuzluca bölgesindeki bu mağara tarihi Urartulara kadar dayanmaktadır. Zamanında medeniyetin bu tuz ihtiyacını da buradan karşılandığı düşünülüyor. Tuzluca'dan çıkarılan tuz hem Türkiye içindeki pek çok bölgeye hem de Azerbaycan, İran'a ve Gürcistan'a ihraç ediliyor. Bakın burada tıbbi nebevi var. Peygamber Efendimizin insan sağlığı ile ilgili tavsiyeleri, görüşleri ve uygulamalarına tıbbi nebevi denir. Tuzluca mağarasındaki dinlendirici ve ferah havanın etkisi iyon miktarı 1 santimetre küp havanın içinde yaklaşık 151 bin adetmiş. Zaten Tuzluca mağaraları sadece güzel bir gezilecek yerde değil. Aynı zamanda doğal bir sağlık merkezi haline gelmiş. Yani buraya gelen pek çok insan şifa buluyormuş. Solunum yollarına, astım ve bronşite çok iyi geliyormuş. İçeri girdiğimizden beri zaten çok bir ferah bir ortam var. Büyük de bayağı, kocaman büyük. Evet, mağara sıcaklığı normalde 12 dereceymiş. Yazın çok serinletici bir hava oluyor içerisinde. Kışın da gayet bence soğuk değil. 12 derece çok iyi. Evet. Dışarısı şu an ortalama 3 derece falan. Evet. Negatif iyonlar toz partiküllerini yok ediyormuş. Beyne Beyne oksijen taşıyormuş, horlamayı kesiyormuş, uyuyabilmenizi sağlıyor, dinç uyandırır, rahat nefes aldırır, ferahlatır, bakteri oluşumunu azaltır, öksürmeyi azaltır, baş ağrısını azaltır, migrene engeller, astıma iyi gelir, koaya iyi gelir, bronşite iyi gelir, iş performansını artırır, depresyona iyi gelir, radyasyonu yok eder, zihinsel fonksiyonları düzenler. Yani inanılmaz çok iyi. bir Evet. faydaları var yani, inanılmaz. Geldiğimizde böyle bilgilendirici tabelalar yoktu. Şimdi Değil çok mi? Ben de güzel onu bir fark şekilde, ettim. Sanki yoktu ya. aynen çok güzel bir şekilde şimdi bilgilendirici tabelalar koymuşlar. Baksana Kaya sil, tuzunun çiğil ve faydaları lekelere bakın. karşı bile şifalıymış. Az önce Fatma'nın da bahsettiği Evet. gibi migren ataklarına bir parça kaya tuzu alması tavsiye edilir. Zaten hep diyorlar kaya tuzu çok faydalı, evlerde mutlaka bulundurun diye. Benim bu mağaradaki en sevdiğim yere çıkıyoruz şimdi abi. Buranın atmosferi çok güzel. Çok değişik bir yer ya. Ben görünce sanki bambaşka bir yere gelmişiz hissiyatına kapıldım. Yerel bir boyut. Ay gerçekten öyle. Bakın şimdi dostlar. Bakın şurada gözüken bir pembe tabakaya bakın. Buraya oturma yerleri yapmışlar. Büyük ihtimalle gösterileri burada yapıyorlar. Evet bakın mağara. İlkten arka tarafı göstereyim. Mağara şöyle devam ediyor. Efsane bir şey ya. Ve Vay. şuraya bakın. Şuraya bakın. Aşağısı full tuz. Yukarısı full tuz. Sanki başka bir boyuta geçmişsin gibi. Çok değişik. Kalınlığa baksana, çok kalın. Şuraya bak ya. Soğuk mu? Şey gibi Ya değil evet, değil mi? soğuk. Normal buz gibi değil mi? Tabii tabii öyle şu anda. Öyle mi? Evet, soğuk. Oo, bildiğin Şu daha soğuk. buz. Tuz yani. Şey böyle ya. Bak elim böyle farklı garip oldu. Kokmuyor da. Yalasak tuz tadı gelir mi? Gelir muhtemelen. Geldi. Değil mi? Evet. Evet. Ben buranın varlığını ilk Yiğitcan var ya, Yiğitcan İç. Yiğitcan İç bisiklet turuyla gidiyordu. Kars'tan çıktı. Iğdır'a doğru gidiyordu. Bir Tuzluca mağaraları varmış. Oraya uğrayacağım dedi. Ben o zaman varlığını buranın anladım. Ben de çok geç Buraya- öğrendim ya. Neden öyle? Bilmiyoruz yani. Baksana abi şuna. Kaç milyon yıl önce oluşmuş. Aslında buradan başlasaymış daha mantıklı değil mi? Çünkü burada da her yer tuz. Evet. Bu kısımda mağaranın hemen yanında bulunan hediyelik eşya alabileceğiniz nokta dostlar. Sabun yapmışlar bak. Bir bakalım neye faydası varmış. Haklı. Faydası mı? Mantar, yazıyor? sedef, Vay. egzama diyor. Aa, Bir denesen mi bir tane alsak da? Fayda sağlar, cildi temizler, besler, dezenfekte eder.
Ayaklı koltuk altı kokusunu giderip ter kokusunu önler. Kaşıntıya da fayda sağlar. Banyodayken vücudunuz ıslak veya nemliyken bu vücudunuza masaj yaparak 1-2 dakika bekledikten sonra durulayın. Hadi bakalım. Bence alalım. bir dene. Deneyelim. Belki Ben burada de şifa geçmek bulacaksınız. bilmeyen bir egzama var da dostlar. Yemeklik kaya tuzu var. Annem olsa bundan kesişini almıştı. Çok faydalı. Ayak bakım tuzu. Ne kadar güzel. Ayak kokusu mantara, kaşıntıya iyi gelir diyor. Bu da organik kuru fasulye. Doğal kilmas. Bu da benlik şeyler ama artık yapmıyorum bunları. Anahtarlıklara bak. Ne güzel olmuş. Tuz lambaları bunlardan. En çok sevdiğim bunlar. Ben sarı ışık seviyorum. Astım, nefes darlığı, solunuma iyi geliyor. Radyasyonun etkisine giderir. Yana başına koymalık. Bak. Bu senin. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlar. Bizleri izlediğiniz ve bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yolumuz bir macerasında görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer böyle sınır köylerine gidip insanlarla konuşmamızı, sohbet etmemizi istiyorsanız mutlaka bunu da yorumlarda belirtin. Bu video bu konseptin kaderi olacak açıkçası. Eğer Evet. tutarsa, sevilirse bir daha farklı planlar yapacağız. Atıyorum mesela Gürcistan'a geçip Gürcistan-Türkiye sınırındaki köylere gidebiliriz. Köpek bir yandan da evet diyor, gidin diyor. Yani farklı projeler geliştirebiliriz. Tutarsa tabii bakalım. Ya nasip kısmet dedik. Başladık. Aynen öyle. Karlı bir Iğdır gününden sizleri uğurluyoruz ve selamlıyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.